Merhaba, bu bölümde psikolojinin en büyük isimlerinden Alfred Adler'in dünyasına dalıyoruz ve onun çığır açan eseri Yaşamla İlgili Sorunlar kitabından yola çıkarak temel fikirlerini anlamaya çalışacağız. Adler bu söze öylesine inanıyordu ki, çünkü bu onun kendi hayat hikayesiydi aslında. Onun bütün felsefesini anlamak için en iyi başlangıç noktası da tam olarak burası. Hatta durumu o kadar kötüydü ki öğretmeni babasına dönüp hayatımda bu kadar yeteneksiz bir öğrenci görmedim demiş ve evet, Adler o sene sınıfta kalmış. Düşünün, öğretmen uğraşıyor, sınıftaki en iyi öğrenciler uğraşıyor ama kimse çözemiyor. O esnada herkesten gizli gizli ders çalışan Adler cevabı bildiğini fark ediyor. Tabii o parmağını kaldırınca bütün sınıf kahkahalara boğuluyor. Öğretmeni de alaycı bir şekilde "Ha, tabii ya, bunu bir tek Adler çözerdi zaten." diyor. Ama yine de "Gel bakalım." diye tahtaya çağırıyor. İşte o an Adler'in bütün teorisinin özeti gibiydi. Bize dayatılan, bizim inandığımız sınırlar aslında sadece birer fikirden ibaret ve meydan okunmayı bekliyorlar. Peki, Adler'in bütün psikoloji kuramını şekillendiren bu an tam olarak ne anlama geliyor? Gelin Adler'in bu dönüştürücü fikirlerini 5 adımda inceleyelim. Önce herkes her şeyi yapabilir mi sorusuna bakacağız. Sonra davranışlarımızın arkasındaki o gizli gücü, çocuklukta yazdığımız hayat planını ve hayatın o kaçınılmaz 3 büyük sorununu konuşacağız. En sonunda da Adler'den bugün için hangi dersleri çıkarabiliriz ona odaklanacağız. İlk sorumuz şu: gerçekten herkes her şeyi yapabilir mi? Adler'in kendi hikayesi aslında sadece ilham verici bir anı değil. Bu onun bireysel psikoloji dediği kuramının ta kendisi. Yani asıl meselenin bize dayatılan sınırları aşma gücünü kendimizde bulmak olduğunu söylüyor. Peki bizi sabah yataktan kaldıran, bize bir şeyler yaptıran o güç ne? Adler'in bu soruya cevabı o dönemin en popüler ismi olan Sigmund Freud'dan tamamen farklı. Adler'e göre hepimiz hayata bir aşağılık duygusuyla başlarız ama durun, bu kötü bir şey değil. Tam tersi, bu duygu bizi daha iyiye, daha güzele ulaşmak için harekete geçiren bir yakıt gibi. Büyümemizi, öğrenmemizi sağlayan temel motivasyonumuz bu. İşte burada Freud ve Adler'in yolları tamamen ayrılıyor. Freud davranışlarımızın kökenini geçmişte bastırılmış cinsel dürtülerde ararken Adler yüzünü tamamen geleceğe dönüyor. Bizim hedeflerimiz, ideallerimiz ve o eksiklik hissini aşma çabamız işte bizi biz yapan şey bu, diyor. Bakın burası çok önemli bir ayrım. Adler'e göre aşağılık duygusu normal ve hatta sağlıklıdır. Ama bu duygu bir bataklığa dönüşürse, yani kişi "ben zaten yapamam, benden bir şey olmaz" diye kendini ikna ederse, işte o zaman bunun adı aşağılık kompleksi oluyor. Ve bu psikolojik bir sorun demek. Tamam, bizi ileri iten bir motorumuz var, bu cepte. Peki ama direksiyonda kim var, rotayı kim çiziyor? Adler'e göre hayat yolculuğumuzun haritasını, yani yaşam biçimimizi daha hayatın ilk birkaç yılında çocukken çiziyoruz. Gelin bunun nasıl olduğuna bir bakalım. Yani yaşam biçimi dediğimiz şey kendimize, dünyaya ve diğer insanlara dair temel inançlarımızdan oluşuyor. Adler bunu o kadar çarpıcı bir vaka analiziyle anlatıyor ki, düşünsenize, bir çocuk var, okulda başarısız ve durmadan hırsızlık yapıyor. Cezalar hiçbir işe yaramıyor. Ailesi de okulu da ondan umudu kesmiş. Adler ise olaya bambaşka bir yerden yaklaşıyor ve çocuğun davranışının ardındaki mantığı anlamaya çalışıyor. Ve terapist o kilit soruyu soruyor. Neden çaldın? Çocuğun verdiği cevap aslında onun bütün dünyasını, kendine kurduğu o kusurlu ama bir o kadar da mantıklı planı gözler önüne seriyor. İşte bu, Adler'in anlatmak istediği de tam olarak bu. Çocuk özünde kötü falan değil. O sadece kendine hatalı bir inanç sistemi, yanlış bir yol haritası çizmiş. Yani çocuğun kafasındaki denklem şuydu: ben değersizim, sevilmeye layık değilim. O zaman ihtiyacım olan sevgiyi ve arkadaşlığı ancak parayla satın alabilirim. İşbirliğiyle değil, ancak bir ticaretle bağ kurabileceğine inanıyordu. Peki çocukken çizdiğimiz bu yol haritası, yani yaşam biçimimiz, hayatın hangi arenalarında test ediliyor? Adler'e göre hiç kimsenin kaçamayacağı 3 temel yaşam sorunu var. Bu 3 alan, toplumla ilişkilerimiz, iş hayatımız ve sevgi ilişkilerimizdir. Sağlıklı bir insan bu 3 alandaki sorunlarla yüzleşir ve çözüm yolları arar. Peki bunu başarmanın anahtarı ne? Adler için cevap çok net: toplum duygusu. Yani sağlıklı bir üstünlük çabası bencil bir çaba değildir. Kişi sadece kendisi için değil, içinde yaşadığı toplum için de daha iyi olmaya çalışır. Ruh sağlığının gerçek ölçütü budur, diyor. Ve bütün bunlar bizi Adler'in belki de en umut verici,
en güçlü mesajına getiriyor. Bu mesaj, ben böyleyim, değişemem diyen o kaderci anlayışa atılmış en büyük tokatlardan biri aslında. Adler diyor ki, genleriniz ve çevreniz size sadece bir yığın tuğla ve çimento verir. Ama o malzemelerle bir saray mı yapacaksınız yoksa derme çatma bir kulübe mi? İşte o binayı inşa etmek tamamen sizin kendi eserinizdir. Adler'in bu yaklaşımı hepimizi kendi hayat planlarımıza dönüp bakmaya davet ediyor. Şimdi bir an durup düşünelim. Sizin bu imkansız dediğiniz, doğru kabul ettiğiniz hangi sınır aslında sadece üstesinden gelinmeyi bekleyen bir fikirden ibaret olabilir? Cesaretle yıkabileceğiniz hangi duvarları kendi ellerinizle ördünüz?